My Hobby Home YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bu bobetin yapımını anlatacağım. Oldukça muntazam, güzel, şık bir bobet oldu. Bobetimiz 37-38 numara uygun arkadaşlar. Aynı taban tığlamasını ben 36-40 arasında uyguluyorum ama markanın aynı olması gerekiyor. Bu bobet için gerekli malzemem, ben bu bobette de Rasim Uyar tabanını tercih ettim. 37-38 numara. Tığ olarak taban tığlamasında tulip 1 numara 1.90 mm kullanacağım. Taban tığlamasından sonraki patiğin tamamında 2 numara 2 mm yine görünmüyor ama tulip marka tığımla tamamlayacağım. İp olarak pudra renk tonunu tercih ettim. Nako Pırlanta. Renk kodu 10639. Bu sefer diğer bobetlerimin aksine tığlamayı ters yönde yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde de görün. Yani ters yön derken birçok arkadaş bu yaptığım şekilde yapıyor da ben sanırım onlara göre ters yapıyorum. İpimizi aldım. Tığımızla bir ilmek yaptım. Şimdi bu şekilde tığlamaya başlayacağım. 3 tane tığlıyorum arkadaşlar. Tam tepedeki, topuğun tepesindeki deliği 3 tane tığlama yapıyorum. 1 2 3. Bir sonraki deliğe 4 tane. 1. Bu şekilde taban tığlamak diğerine göre daha kolay geldi bana. Ama diğer tığlamayı da daha çok seviyorum. Yani burada keçi taban bana bakıyor tığlarken, deri taban yere bakıyor. Ben normal tığlama yaparken bu şekilde yapıyordum arkadaşlar. Aynı sayılarla o şekilde de yapabilirsiniz. 3 tane yaptım. Bu da 4 olsun. Sıradaki deliğe 4 tane. 1 2 3 4 2 tane 4. Şimdi 3 ile devam ediyorum. Bu ipi de bu arada kaybetmek için uğraşıyorum. Çıkıp da kötü bir görüntü oluşturmasın. 2 3 3 3 devam ediyorum arkadaşlar. İsterseniz taban tığlamasından sonra delik sayısına da bakalım. Çünkü delik sayısı çok fazla soruluyor. Her markada farklı olabiliyor. O yüzden taban tığlamasını yaptıktan sonra delik sayısını da birlikte bakarız. Sayarız. Siz de ona göre ayarlama yaparsınız. Zaten bir vakitten sonra deliklerin mesafelerine göre aslında kendiniz eliniz alıştıkça daha güzel yapabilirsiniz tığlamaları. Bu sadece sizin için birer örnek. 1 2 3 1 2 3. Buraya 2 tığlama yapıyorum. 1 2 1 2 3 1 2 3. Bu şekilde şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Son burunda 7 delik kalıncaya kadar 3'er 3'er tığlayalım. Burada arkadaşlar şöyle şuradan göstereyim, daha net görünüyor. 1 2 3, bir tepede 4 5 6 7. Buraya kadar 3'er tığlama yaptım. Şimdi burundaki bu 3 deliğe 4'er tığlama yapacağım. 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4. Ortadakine 5 tığlama. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 3 tane 3 deliğe de yine 4'er tane dolgu yapıyorum. 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 ve 4. Buradan sonrası pardon. Buradan sonrası arkadaşlar karşı tarafla aynı olacak. Burada sadece neydi? En tepedekine 5. Buradan 3 taneye 4. Buradan 3 taneye 4 dolgu yaptık. Gerisini 3'er dolgu yapacağız. Sadece şurada 2 dolgu yaptığımız yerin karşısına denk gelen yeri 2 yapacağız. Geri kalan hepsini 3'lere 3. En uca geldiğimizde de şu son 2 taneye 4'er tane tığlama yapacağız. İlk deliğe de 2 tane daha tığlama yapacağız ve sırayı tamamlayacağız. Taban tığlamasını tamamladım arkadaşlar. Son bir tekrarımızı yapalım isterseniz. Topuk kısmında başladık. Burası 5 tane dolgu oldu. Yanlardaki ikişer tanesi 4'er tane. Bu 5 4 4 4 4. Geri kalan hepsi 3 şuraya kadar. Sadece ve sadece şurada 2 tanesine karşılıklı gelecek yerlere 2 tane dolgu yaptım. Şurası 3, şurası 3 tamamen. Burası 3, burası tamamen 3. Burun kısmında da 7 tane deliği ayırdık. En tepedekine 5 dolgu yaptık. Diğer kenardaki 3'er taneye de 4'er dolgu yaptık ve sırayı tamamladık. Şimdi bir zincir çekiyor. Geriye dönüyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Ben tığ değiştiriyorum. Siz dilerseniz elinizin alıştığı tığla tüm işlemleri yapabilirsiniz. Ben sadece o tığla kolay tığladığım için tercih ediyorum. Bir zincir çektim. Tığımın önüne ip alıyorum. Şuradan tığımı 2 deliğin arasından geçiriyorum. Tek seferde çekiyorum çakma trabzan. Tığımın önüne ip aldım. Şuradan bakın. Şu tepeden hemen bir de yanından geçiriyorum. Tığımı ipi alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın önüne ip aldım. Buradan geçirdim. Tek seferde çektim. Tığımın önüne ip aldım. Ve tek seferde çektim. Bakın şöyle. Üstten de göstereyim isterseniz. Şöyle. Bu ilmek. Bu da yan ilmek. Bu şekilde bir çakma trabzan yapıyorum. Tığımın önüne ip aldım. Burası yandan geçirdim. Burada böyle şu normalde tek kanadından alınır ya hep. Şöyle delikli kötü bir görüntü olmasın, böyle daha güzel olsun diye tercih ediyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz tek kanadı da batabilirsiniz. Şimdi böyle herhangi bir artırma veya eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar, daha doğrusu başlangıç yerimize kadar böyle devam ediyorum. Bakın. Ağır çekimde tekrar yapayım. Tığımın önüne ip alıyorum. Evet. Tığımın önüne ip aldım. Tığımın önüne ip aldım. Evet. Tığımın önüne ip aldım. Tığımın önüne ip aldım.
sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Herhangi bir artırma eksiltme yapmadım. Başladığımız yere kadar aynen gösterdiğim gibi çakma trabzan yaptım. Bakın tabanımız bu şekilde ve buralar daha muntazam, daha güzel oldu. İpimizi, pardon, size göstereyim ne yaptığımı. İlmeği çıkardık. İpimizi yana taşıyacağım ben. Yandan başlayacağım. Şöyle şu taraftan. O yüzden ilmeğimizi alıyorum. Biraz genişleteyim. Tabanımızı ilmeğin içinden geçiriyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi babetimizi böyle tabanımızı elimizle alalım. Tam orta noktayı bulalım arkadaşlar. Benim yaklaşık olarak bakayım, böyle burun kısmını düşününce şurası. Tam orta noktayı buluyoruz. Orta noktayı bulduktan sonra 27 ilmek sağdan, 27 ilmek soldan burun kısmındaki şu gördüğümüz direkler için ayıracağız. Orta noktayı buldum. Orta noktadan sonra 27 tane ilmek sayıyorum. Bura hariç, bakın bu hariç. Bu böyle duruyor. Bundan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. ilmeğe tığımızı geçirdim. Tığımızın önüne ip aldım. İpimizi biraz gevşeltelim. Şimdi bir zincir çekiyorum arkadaşlar ve o tığımızı geçirdiğimiz deliğe değil bir sonrakine batıyorum. Bakın tığımızı buraya geçirdik. 28. ortayı bulduk. 27 ilmek saydık. 28. tığımızı geçirdik. Bir zincir çektik. Tığımızın önüne ip aldık. O bir zincir çektiğimiz deliğe değil bir sonrakine batıyorum. Şimdi buradan dümdüz trabzan yapıp gideceğiz arkadaşlar. Çakma trabzan yani. Herhangi bir artırma da yapmayacağız. Eksiltme de yapmayacağız. Başlangıç yerine kadar getirip bağlayacağız. Hiçbir değişiklik yok. Sadece çakma trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde çakma trabzan devam ettirin arkadaşlar. Sırayı tamamladım arkadaşlar. Son çakma trabzanımı da yapayım. Son çakma trabzanımı yaptım. Şu zincirin dibine batmıyoruz kesinlikle. Şimdi o zincirin, pardon, o zincir diyorum. Birinci çakma trabzanımızın, başlangıç çakma trabzanımızın tepesine batarak kaydırma tekniği yapıyorum ve bağlıyorum. Zincirin dibine sakın batmayın arkadaşlar, artırma yaparsanız. Bir zincir çektim, tığımın önüne ip aldım, bağladığım yere değil bir sonrakine çakma trabzan yapıyorum. Aynen bu şekilde herhangi bir değişiklik olmadan, artırma veya eksiltme yapmadan 2 sıra örün arkadaşlar. Yani toplam bir şu sıraydı. İkinci bu sıra oldu. 2 sıra daha öreceğiz. Sonrasında da direkleri kurmaya başlayacağız. 4 sıra ördüm arkadaşlar. 5. sırayı da şu burun kısmında 55 direkleri yapmak için 55 ilmek kalıncaya kadar ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Buraya kadar herhangi bir artırma eksiltme yapmadık. Şurada 55 ilmeği birlikte sayalım. Bu bağlantı yeri saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 55 tane ilmeğimiz var burada arkadaşlar. Şimdi tığımızın önüne bir ip alıyoruz. Direkleri yapmaya başlıyoruz. İlk direği yaparken bakın bu tepeye değil, ilmeğin içerisine batıyoruz. İlmeği alırken arkadaşlar 2 seferde değil, önce 1, sonra 2, sonra 3 seferde çekiyoruz. Tekrar göstereyim. Neden böyle yapıyorum? Araları trabzan yapacağım için. Bakın tığımın önüne ip aldım. İlmeğimi buradan değil, buradan alıyorum. 1, 2, 3 kere de çektim. Tığımın önüne ip aldım. Buraya değil, bu hemen buraya değil, buraya. 7 tane trabzan yapıyorum. Tığımın önüne bir ip alıyorum. 2 seferde çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeni bir direk yapıyorum arkadaşlar. Tığımın önüne ip aldım. Yine çakma trabzanın başına değil, içerisinden alıyorum. Tığımın önüne ip aldım. 1, 2, 3 kere de çektim. Tığımın önüne ip alıyorum. Hemen buraya değil, buraya. Eksiltmeler bu şekilde oluyor zaten. Trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 trabzan yaptım. Yine tığımın önüne bir ip aldım. Yine bir direk diğerlerindeki gibi ilmeğin içerisinden geçiriyorum. 1, 2, 3 kere de çekiyorum. Tığımın önüne ip aldım. Buraya değil, buraya batıyorum ve 7 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığımın önüne ip aldım. Bir direk daha yapıyorum. Bakın tekrar göstereyim. Tığımın önüne ip aldım. Bir sonraki ilmeğin içerisinden geçiriyorum ve 1, 2, 3 kere de çekiyorum. Tığımın önüne ip aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek yaptım. Tığımın önüne ip alıyorum. Bir direk daha yapıyorum. Yine hemen yanındaki, hemen dibine değil, bir sonrakine başlayarak, bir sonrakinden başlayarak 7 tane trabzan yapıyorum. Bu direkt araları çakma trabzan değil arkadaşlar. Trabzan 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Evet. Ve son direk arasına 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Son direğimizi de yapıyorum arkadaşlar. Zaten bakın son çakma trabzanımız var bir önceki sıradan.
Oraya da son direğimizi yapıyorum. 1 2 3 kere de çektim ve başlangıç ilmeğiyle kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. O bağladığım yeri değil, bir sonrakinden başlayarak çakma trabzanla devam ediyorum. Direkleri kurduğumuz yere kadar çakma trabzanla devam edelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Yani direklere kadar arkadaşlar. Direklerle devam edelim. Yine tığımın önüne bir ip aldım. Direğin ortasından. Bakın, tekrar göstereyim. Şu bizim direğimizdi ya. Oradan tığımı geçiriyorum. Yine 1 2 3 kere de çekiyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. Hemen dibindeki trabzana değil, bir sonraki trabzana batarak, bu sefer bir önceki sırada 7 yapmıştık. Bu sırada 6 trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6. Tığımın ip aldım. Direğin içerisinden geçiriyorum. Bir, 2 3 4 5 6. Arkadaşlar buralar çakma trabzanda, karıştırmayın sakın. Direk aralarını trabzan yapıyorum. Tığımın önüne ip aldım yine. Ben geçiriyorum. Bakın, tığımın önünde ip varken geçirdim. Önce bir tane, sonra iki, sonra üçüncü kez çektim. Tığımın önüne ip aldım. Hemen ilmeğin dibine değil, bir sonrakine batarak 6 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6. Tığımın önüne ip aldım. 1 2 3 seferde çektim. Tığımın önüne ip aldım. Trabzanlarımı yapıyorum 6 tane. 2 3 4 5 ve 6. Tığımın önüne ip aldım. Direğimi yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tığımın önüne ip aldım ve son direk arasındaki 6 tane trabzanımı yapayım. Sırayı tamamlayalım. 1 2 3 4 5 ve 6 deyip son trabzanımı yaptım. Şimdi çakma trabzan diyorum, pardon, direğimizi tamamlıyorum. İlk çakma trabzanla bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bağladığım yeri değil, bir sonrakine batarak yine direklere kadar çakma trabzan olarak ilerletiyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7. sıradayız arkadaşlar. Yine bir direk bölümüne kadar ördüm ben. Direklerde yine bir zincir alıyoruz. 3 kere de çekiyoruz. Direk aralarında bir önceki sırada 6 tane trabzan yapmıştık. Burada 5'e düşürüyoruz. 1 2 3
4 5 tığımızın önüne ip aldık. Direk yaptık. 3 kere de çekerek. Bu şekilde arkadaşlar bir sıra daha öreceğiz. Bu sefer burada 5'e düşürdük. Bir sonraki sırada 4'e düşüreceğiz. Biraz gevşek oldu, o yüzden söktüm. Eksiltmek için de hemen bu direğin dibine değil, bir sonraki deliğe trabzana battığımızda eksiltme yapmış oluyoruz. 8. sırayı da aynen bu şekilde yapalım arkadaşlar. Eksiltmeleri de dahil olmak üzere. 9. sıradan itibaren çakma trabzanları sık iğneye çevireceğiz. O şekilde öreceğiz. Ve topukta yükseltme yapacağız. Yani 8 sıramız çakma trabzan, son 3 sıramız topukta 3 sıra yükseltme ile birlikte aralar sık iğne olarak devam edecek. 8. sırayı da tamamladım arkadaşlar. Bakın bu direk araları 1 2 3 4 tane kaldı. Toplamda da 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra ördüm. Buradan sonra 3 sıra daha sık iğne yapıp 11 sırada tamamlayacağız. Bir zincir çektim. Buraya değil, buradan başlıyorum. Sık iğneleri birazcık gevşek tutalım. Çünkü farklı bir stilde sık iğne yapacağım. Böyle sık iğne olarak ilerleyelim. Topuk kısmına kadar. Topukta biraz yükseltme yapacağım. Sık iğne biliyorsunuz. Tığımızın önüne ip almıyoruz. Doğrudan ipimizi çekiyoruz bir kere de. Biraz gevşek tutalım sık iğneleri, dediğim gibi arkadaşlar. Farklı bir stil uygulayacağım çünkü. Şimdi topuk kısmına geldik arkadaşlar. Topukta şöyle tam bir ortayı buluyoruz. Benim için orta şurası. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 tane daha sık iğne yapayım. Ortayı buldum. 8 ilmek saydım. 8 buradan 8 buradan, toplam 16 tane ilmeğe sık iğne değil trabzan yapacağım arkadaşlar. Topuk kısmını yükseltmek için. Tığımın önüne ip aldım. 16 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Bundan sonrasını yine sık iğne devam ettiriyoruz. Direklere geldiğimizde direkleri aynen bildiğimiz gibi yapıyoruz arkadaşlar. Az önce anlattığım gibi. Diğer sıralarda nasıl yapıyorsak direkleri ve direk aralarını aynı şekilde yapacağız. Bir sonraki sıraya geçeceğiz. Direklerimi yapıyorum arkadaşlar. Son direk arasına geldim. Bu sıranın. Evet. Yani bu 9. sıramızda direk araları 3'e düştü arkadaşlar. 2 3
tığımın önüne ip aldım yine ve son direğimi yapıyorum. Birleştirdim. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Burada sık iğneyi farklı yapacağım demiştim. Normalde sık iğne yaparken şuraya batıyoruz ya. Bakın şuraya değil, şu ilmeğin içerisine. Biraz zor oluyor tabi, o yüzden size gevşek tutun demiştim. Bakın. Şimdi buraya değil, bunun içerisine. Buraya değil, bakın. Buraya batmıyoruz arkadaşlar sık iğnede. Şunun içerisine. İlmeğin tam ortasına. Buraya değil, buraya. Evet. Burası değil. Bakın arkadaşlar. Sık iğnemiz farklı bir görüntü içinde oluyor. Dediğim gibi şuraya batmıyoruz. Bakın normal sık iğnede ilmeğin tepesine batıyorduk ya. İçinden alıyoruz ilmeği. Herhalde anlaşılmıştır. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Buraya değil, içine. İlmeğin içinden aldığımız için arkadaşlar gevşek tutalım diyorum. Çünkü ben ne kadar gevşek tutsam da biraz zor oluyor almak. İlmeğin direkt içerisinden aldığımız için. Yavaş anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Bakın. Sık iğnemiz böyle güzel, değişik, farklı bir model gibi görünüyor. Şimdi yükseltmelere geliyoruz arkadaşlar. Yükseltmeleri bir önceki sırada 8 8 16 olarak yapmıştık. Bu sırada bir öndeki ve bir sonrakinden birer tane daha ilmek trabzan yapıyoruz. Yani 18, bir sağdan bir soldan 2 artırmayla, pardon 16 idi. Bu sırada da bir sağdan bir de soldan birer tane artırmayla 18 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Evet. 18'e ulaştık. Şimdi sık iğnelerimize devam ediyoruz. Yine ilmeğin içerisinden alarak arkadaşlar.
tepesinden değil, içerisinden. Bu sırayı aynen direkleri de normal birer eksiltmeyle tamamlıyoruz. Bir sonraki sırada yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Topuk kısmında da yine bir önden, bir sağdan, bir soldan birer tane fazla trabzan yapacağız. Yani 16, 18, 20 trabzana ulaşacağız. Direklerde de ortada bir tane direk kalmış olacak. Bu şekilde bobetimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Son sıra sık iğnemi de yaptım. Trabzanlardan bir öncekinden ilmek alıyorum. Yine dediğim gibi toplamda ne olacak burası? 20 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane trabzan yaptık. Şimdi yine sık iğnemizle devam edelim. Direkt aralarında 1'e düşüreceğiz arkadaşlar. O şekilde bu son sıramızı tamamlayacağız. Bir sonraki sırada da kaydırma tekniğiyle patiğimizi bitireceğiz. Son sıramı da tamamladım arkadaşlar. Sayalım isterseniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra çakma trabzan. Son 3 sırayı da sık iğne, topukta da 3 sıra yükseltme ile babetimizi tamamladım. Şimdi bu sırada kaydırma tekniği ile babetimizi tamamlıyorum. Kaydırmada ne yapıyoruz? Herhangi bir zincir falan çekmiyoruz. Bu şekilde ipi alıp hemen ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Tığımızın önüne ip almıyoruz. Bu şekilde hemen ipi ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Böyle. Kaydırma yaparken aşırı sıkmayın. Babetiniz biraz olabilir. Ayağı sıkabilir. Çok gevşekte tutmayın. Tabi bu kaydırmanın amacı biraz daha sıkılaştırmak son sırasını. Bakın bu şekilde hem güzel bir görüntü oluyor arkadaşlar. Hem de patiğimizi biraz daha sıkılaştırmış oluyoruz. Başladığımız yere gelinceye kadar kaydırma tekniğine devam edelim. Kaydırmanın da sonuna geldim. Ön kısmı kaydırma yapayım. Sonra patiğimizi keselim. İpimizi kıralım. Ön sırada kaydırmaları çok sık yapmıyorum arkadaşlar. Çok fazla kasmasın, sıkmasın diye. Son kaydırmayı da yaptım. İlmeği çıkardım. Tığımı başladığım yerden getiriyorum. Bu ilmeği arkaya alıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimizi kırıyorum. İpimi şimdi arkadan yok edeyim.
parçayı da kıralım zaten, artık ipin kayma durumu olmaz. Babetimizi düzeltelim elimizle. Evet, bu şekilde muntazam güzel bir babetimiz oldu. Bu aksesuarı da broş iğnesi yapıştırabiliriz buraya veya buraya cırt cırt yapıştırıp diğer cırt cırtı buraya dikerek patiğimize tak çıkar özellikle olarak monte edebiliriz arkadaşlar.